Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün lazanya tarifiyle sizlerleyim. Bizim evin en sevilen lezzetlerinden bir tanesi olan lazanya tarifinin tüm püf noktalarıyla buyurun yapım aşamasını izleyelim. Lazanya tarifimizin ilk önce kıymasını kavurmakla başlayacağız. Yaklaşık 550-600 gram kadar kıymam var burada. Genişçe tencereme kıymamı aldım. Kıymamın suyu çekilip kavrulana kadar yağsız bir şekilde kavurdum. Kavrulan kıymamın üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı dolusu tereyağı ekliyorum. İlk önce kıymasını kavurdum. Soğanını ilk kavurursanız kıyması içinde güzel pişmediği için bu şekilde yaparsanız daha güzel kıyması pişmiş olur. Kıymaya 2 adet büyük ince doğranmış soğanlarımı da ekliyorum. Kıyma ve soğanımı da güzelce içinde kaybolana kadar biraz bu şekilde karıştırarak kavuracağım. Benim kuru soğanım büyük olduğu için 2 adet doğradım. Sizlerin eğer kuru soğanınız ufak olursa 3 adet doğrayabilirsiniz. Kullandığım malzemeleri açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı dolusu domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. Güzelce karıştıracağım. Bunu da kokusu çıkana kadar salçamı kavurduktan sonra üzerine 2 adet büyük küçük küçük doğranmış havuç ekliyorum. Lazanyanın da olmazsa olmazı havuçtur. Sizler dilerseniz rendeleyip de ekleyebilirsiniz veya benim gibi minik minik bu şekilde doğrayıp ekleyebilirsiniz. 2-3 dakika havucumu da bu şekilde kavrulmasını sağlayacağım. Daha önce lazanya denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli bir tarif oluyor. Bizim evde de çok sevilen yemeklerden bir tanesi. Lazanyanın iç harcına domates konservesi ekleyeceğim. Tabii ki sizler eğer domates konservesi eklemeyecekseniz 4 adet büyük domatesin kabuklarını soyup ufak ufak doğrayıp o şekilde de ekleyebilirsiniz. Konserve domates kullandığım için ben domateslerimi fazla pişirmeyeceğim. Sizler tabii ki taze domates kullanacaksanız domatesin içinde pişene kadar pişirmeye devam edin. Tuzu, 4 diş ince kıyılmış sarımsağımı da ekliyorum. Sarımsağın da kokusu çıkana kadar biraz kavuracağım. Lazanyanın iç harcını güzelce karıştırdıktan sonra üzerine suyunu ekleyeceğim. Sıcak suda kullanabilirsiniz. 3 su bardağı klasik su bardağıyla su ekleyeceğim. Lazanyanın iç harcının sulu olması gerekiyor ki lazanya hamurlarının daha güzel ıslanıp yumuşaması için. Suyunu ekledikten sonra kapağını kapatacağım. Bu şekilde 20 dakika kısık ateşte kaynamaya bırakacağım. Lazanyanın iç harcının daha lezzetli olması için kaynatma işlemini en az yarım saat 40 dakika yapmalısınız arkadaşlar. Bu sayede iç harcı daha lezzetli olmuş oluyor. 20 dakika kaynadıktan sonra 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı toz biber, pul biber, karabiberini ekliyorum. Sizler damak tadınıza göre baharat miktarını azaltabilirsiniz. Lazanyaya baharat da çok yakışıyor. Dilerseniz köri de ekleyebilirsiniz. Ben köriyi de çok yakıştırıyorum arkadaşlar lazanyanın iç harcına. Sizler de köri ekleyerek de daha lezzetli iç harcı elde edebilirsiniz. Baharatlarını da ekledikten sonra kapağını kapatacağım. Yaklaşık bu şekilde de 15 dakika kısık ateşte tekrar lazanyanın iç harcını kaynamaya bırakacağım. Beşamel sosum için tencereme tereyağımı aldım. Tereyağı parçalarım ufak parçadır. Yani toplamda 2 yemek kaşığı kadar tereyağı yeterli oluyor. 2 yemek kaşığı da unumu tepeleme tencereme ekledikten sonra güzelce çırpma teliyle karıştırıyorum. Un kokusu çıkana kadar bu şekilde karıştırmaya devam ettim. Üzerine 4 su bardağı sütümü ekliyorum. Tekrar yine klasik su bardağıyla 4 su bardağı sütümü ekledim. Sonrasında koyulaşana kadar beşamel sosumu bu şekilde karıştıracağım. Beşamel sosunuzu çok fazla koyu yapmamaya özen gösterin. Bu koyuluk yeterli.
Sonrasında da ara katlarını gezdirirken rahat gezdirmemiz için çok koyu olmaması lazım. Koyulaşan beşamel sosun üzerine tuz, yarım çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum ve artık beşamel sosumun altını kapatıyorum. Lazanyanın iç harcı artık hazır. 40 dakika kadar kaynatmış oldum. Lazanyanın iç harcının altını kapatıyorum. Bu arada suyu yeterli geldi. Eğer suyunu çekerse üzerine su ekleyebilirsiniz. Lazanyamı büyük borcamda yapacağım arkadaşlar. Sizler tabii ki daha ufak borcamda veya tepside yapacaksanız daha az malzeme kullanabilirsiniz. Alt tabanında lazanya hamurlarımızın güzel ıslanması için hemen iç harcından döküyorum. Lazanya iç harcımızın sulu olması gerekiyor ki bu şekilde lazanya hamurlarımızı daha güzel yumuşatması için. Biraz da beşamel sosu gezdirdikten sonra lazanya hamurlarımı da görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde lazanya hamuru kullanacağım. Borcamın alt kısmına iç malzemeden ekledim. Beşamel sostan da biraz gezdirdim. Sonrasında da hemen lazanya hamurlarımı da üzerine kapatacağım. Lazanya hamurlarını da arkadaşlar büyük marketlerde bulabilirsiniz. İlk katına toplamda 7 adet lazanya hamuru kullanmış olacağım. Lazanya hamurları yerleştirdikten sonra üzerine tekrar kıymalı harcımı güzelce her yerine eşit şekilde dağıtıyorum. Lazanya hamurlarımızın güzel yumuşaması için sulu kıymalı harcımızı sıcakken dökelim ki lazanya hamurlarımız güzelce yumuşasın. Tekrar kıymalı harcımı ekledikten sonra beşamel sosumu da bu şekilde biraz gezdiriyorum ara katlarına. Ve tekrar üzerine lazanya hamurlarımla kapatıyorum. Ben çok fazla ince lazanya istemediğim için 5 kat lazanyayla bu şekli vermiş olacağım. Sizler eğer daha ince istiyorsanız daha az lazanya hamuru kullanabilirsiniz. Yarım lazanyayı da bu şekilde tepsimin ucuna kullandım ve tekrardan yine kıymalı lazanya harcımı üzerine döküyorum. Sizlere fazla sıkmamak adına arkadaşlar hepsini göstermeyeceğim. Toplamda 5 kat lazanya hamurumu yerleştirerek bu işleme devam etmiş olacağım. Evet, artık tepsime 5. son kat lazanya hamurumu da yerleştirdim. Kıymalı iç harcım da tepsime yeterli geldi. Son katına kıymalı iç harcı ben yerleştirmeyeceğim. Sizler isterseniz son katını da dökebilirsiniz. Ben sadece son katına beşamel sosumdan fazlasını ayırdım kenarda, onu ekleyeceğim. Üzerine beşamel sosun tamamını dökeceğim, geri kalanını. Beşamel sosumuzu üzerine kapatacak şekilde her yerine dağıtıyoruz. Bu arada arkadaşlar, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesi butonunu açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Beşamel sosumu üzerine her yerine güzelce dağıttıktan sonra fırında bu şekilde ilk önce 10 dakika 200 derece fanlı ayarda pişirmeye gönderiyorum fırınıma. Fırınımı da bu arada 5 dakika 200 derecede ısıttım. Bu şekilde yaparsanız arkadaşlar lazanya hamurlarımız daha güzel yumuşamış olacak. Evet, 10 dakika kaşarlarını eklemeden bu şekilde pişirdim. 10 dakika lazanyamı fırınımda pişirdikten sonra tekrar tepsimi fırından çıkartıp üzerine rendelenmiş kaşar ekliyorum. Eğer direkt üzerine kaşarını döküp fırına verseydim çabuk kızarmış olacaktı. Lazanyalarımız da fazla yumuşamış olacaktı arkadaşlar. Bu şekilde lazanya hamurumuz daha güzel yumuşamış olacak. Tekrar şimdi fırınıma kaşar ile beraber de pişirmeye gönderiyorum. Üzeri nar gibi kızarana kadar 200 derecede lazanyam gördüğünüz gibi pişti arkadaşlar. Servis yapmadan da 10 dakika bekletirseniz lazanya hamurlarınız daha güzel yumuşamış ve kıvamlı olmuş olur. Lazanya hamurlarını haşlamadığınız için arkadaşlar bu işlemleri yaparsanız daha lezzetli, yumuşak lazanyalar elde etmiş olursunuz.
Fırından çıkınca 10 dakika dinlendirmiş olduğum lazanyamı artık servise hazırlıyorum. İstediğiniz dilim büyüklüğünde bu şekilde kesebilirsiniz. Gerçekten denenmesi gereken bir lezzet. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.